Merhaba dostum. Eğer sen de gerçekten çok fazla düşünmekten dolayı uyuyamayan tayfadaysan bu videomu iyi dinlemeni ve izlemeni istiyorum. Overthinking, yani İngilizceden dilimize geçmiş olan fazla düşünme sendromu. Biz buna kendi aramızda bir yerde hep aynı düşünceler tekrar ettiği için düşünce gevişi de diyoruz. Birazcık komik bir ifade olsa da öyle. Overthinking, sürekli aynı şeyleri düşünmekten ve sürekli düşünmekten dolayı aslında çok yorulan insanlara verdiğimiz bir sendrom ismi. Düşünmek insana özgü bir eylem zaten, biliyorsunuz. Birçok şeyi düşünmeden yapamazsınız, eyleme geçiremezsiniz. Fakat overthinking sürekli olayları aynı noktadan alıp aynı noktaya taşıyan bir düşünce tarzıdır. Bazen eylemlerinizi ve fiillerinizi iyi gözlemlemek istiyorsanız olayları okuma biçiminize dikkat etmeniz gerekir. Overthinking'e sahip olan insanlar, en önemlisi ben belirtilerinden bahsedeyim size. Geceleri uyuyamamak, düşünmekten dolayı uyuyamamak, düşünmekten dolayı yemek yiyememek, sürekli aynı konuya takılıp kalmak. Ben neden o gün orada o tepkiyi vermedim? Ben nasıl orada sustum ve bağırmadım? Ben neden orada çok bağırdım da susmadım? Sürekli geçmişteki olaylara takılı kalmayla devam eden bir sendrom türü bu. Yani hep bir şeylerin eksik yapıldığından ya da bir şeylerin fazla yapıldığından, sürekli geçmiş olaylar, bitmiş olaylar üzerinden. En önemlisi de bizi zaten yoran kısmı aslında geçmiş olaylar olmuş olması. Bitmiş olaylar üzerinden sürekli düşünce biçimi, yani biten bir olayı çok fazla düşünmeye gerek var mı bilmiyorum. Aslında o da bir soru, onu da kendi kendimize soralım. Yani geçmiş olayları çok fazla düşünmemiz doğal mı? Geçti ve bitti diyememek aslında bu overthinking. Böyle durumda insanlar bazen diğer tarafın çok düşünmekten yorulduğunu anlamıyorlar maalesef. Yani hakikaten bu çok ağır işçilik isteyen bir şey. Çok düşündüğü için uyuyamamak, çok düşündüğü için yemek yiyememek, sık sık maillerini ve mesajlarını kontrol ederler. Sık sık aslında bazı hareketleri unutmamak için not almak isterler. Ben bir dahaki sefere böyle bir durum gerçekleştiğinde tepkimi şöyle ortaya koymalıyım deyip bunu not alırlar. Çünkü onun takılı kaldığı noktalar bellidir. Yani sürekli aynı nokta üzerine konuşup aynı nokta üzerine düşündüğü için insanlarla da hep aynı iletişime girmeyi ister. Hep onun düşündüğü şeyler üzerinden iletişim kurmak ister aslında overthinking. Bu çok çok negatif bir durum. Şu anlamda negatif, eyleme geçirmez kişiyi. Gün içerisinde yapması gereken bir sürü iş vardır. Fakat o düşünmekten dolayı hiçbir işe adapte olamamıştır. Belki işini yapmıştır ama eksik yapmıştır, yarım yapmıştır, hatalı yapmıştır. Baktığınız zaman o ağır bir işçi, çünkü sürekli düşünüyor. Hiç durmadan düşünüyor. Bir düşünce gevişi içerisinde. Var olan, olmuş bitmiş olayı tekrar tekrar kendi içerisinde yenemiyor. Çünkü neden? Orada o olayı tamamlayamıyor aslında. Orada o tepkiyi neden verdiğini bilmiyor. Ben orada bunu nasıl eksik yaptığımı düşünüyor. Hatalarını düşünüyor, günahlarını düşünüyor. Sürekli kendini bir eleştirme içerisinde aslında. Böyle durumlarda benim önerim şu yönde oluyor. Bazen çok fazla düşünmek karar verme mekanizmasını çok etkilediği için ben overthinking yaşayan insanlara şunu söylüyorum. Karar verin. Hızlıca karar verin. Bir arkadaşınızla bir kafeye gittiniz ya da bir restoranın önünden geçiyorsunuz. Burada restoran var, burada kafe var. Restorana mı gidelim, kafeye mi gidelim? Orada en az belki bir 20 dakika kaybediliyor. Hayır, böyle bir durumda kendinize zaman verin. Saatinize bakın ve deyin ki benim son 3 dakikam ya da son 5 dakikam var. Karar vermek için kendinize zaman verin. Ben burada bir karar vereceğim. Ya restorana gidip yemek yiyeceğim ya da bir kafeye girip kahve içeceğim. O 5 dakika süre zarfını gerçekten 5 dakika tamamlandığında kararınızı vermiş bir şekilde o mekandan içeriye girin. Bu iyileşmenin en basit ama en sağlam ayaklarından bir tanesidir bizim için. Ve en önemlisi, yapmadıklarınıza değil de düşünürken biraz da yaptıklarınıza odaklanın. Ya ben o gün orada o şekilde tepki verdim, neden bağırmadım demek yerine aslında ben o gün orada gerçekten iyi ki de bağırmadım. Zaman kazandım. Bir sonraki olayda karşı tarafın bana ne yapacağını görmek için ciddi bir zaman kazandım. Bir dahaki sefere farklı bir değerlendirme yapabilirim. Olayları okumak gerekiyor. Yani
kendi tepkilerinizden ziyade aslında biraz olayları okumanız gerekiyor bu durumda. Çünkü overthinking yaşayan insanlar çok fazla olayları okumadan genelde hızlıca tepki vermiş. Ama bu tepki durumu geçtikten sonra da eve gidip günlerce, aylarca, yıllarca kendi kendini yemiş. Nasıl yapmadım, neden yapmadım, neden söylemedim, neden durdum, neden hareket ettim gibi. O yüzden verebileceğimiz bu bizim için gerçekten bir tedavi sistemidir. Verebileceğimiz en iyi tavsiye karar vermeniz, yapmadıklarınızdan ziyade yaptıklarınıza odaklanmanız, geceleri uyumak üzereyken özellikle şükretmeniz. İyi ki de orada o hareketi yapmadım demeniz. Beynimiz bir kas. Ona neyle spor yaptırdığınız çok önemli aslında. Nefretle spor yaptırırsanız zihninizde sadece savaşlar ve nefret belirir. Sevgiyle spor yaptırırsanız hedefinizde sevgiyle ilerleyebileceğiniz birkaç şey belirir. Şimdi beyninizin çalışmayan taraflarını, bir kası çalıştırmak çok ağır ve zor bir şeydir bu arada. Beyninizin çalıştıramadığınız kaslarını, çalışmayan taraflarını şükrederek çalıştırırsanız aslında çok ciddi bir meşguliyet vermiş olursunuz beyninize. Şükretmek bir meşguliyettir ve ciddi bir meşguliyettir. Ciddi bir iştir şükretmek. Yani dilimize böyle pelesenk olmuş. İşte şükret öyle de böyle. Yok öyle değil. Benim demek istediğim şey şükretmek, yani iyi ki de ya demek. İyi ki böyle oldu. Ben iyi ki böyle yaptım. Şükretmek bazen kendinize de teşekkür etmek. Yani sadece bir ilahi güçten bahsetmiyorum ben burada. Kendinize de bir teşekkür, kendinize de bir şükrandır aslında şükretmek. Bunu yaparsanız çok ciddi bir şekilde zaman kazanırsınız bu düşüncelere dalmamanızdan dolayı. Yani ona başka bir şey verip, beynin eline başka bir şey verip, başka bir şeyle meşgul ederseniz eğer overthinking'den kurtulabilirsiniz. Çünkü overthinking'den kurtulmak evet zor. Bu düşünce gevişinden kurtulmak çok zor. Hatta tedavi sistemlerini anlatacak olursam eğer mutlaka psikoterapi öneriyorum bu anlamda. Ama eğer yaşamsal olarak işte aşırı uykusuzluk, aşırı iştah kaybı, düşünmekten yemek bile yiyememek, düşünmekten özellikle araç kullanırken çok zorlanır insanlar mesela. Overthinking yaşayan insanların dikkat algısı çok fazla dağınıktır. Çünkü sürekli tek noktaya odaklı yaşadığı için herhangi bir araç kullanımında dikkatsizlik yapmak hayatına mal olacak olan bir durum. Genelde biz çok fazla bu sendromdan muzdarip olan insanlara mutlaka bir ilaç önerisinde bulunuyoruz tabii ki. Psikiyatrlara yönlendirip hayır sizin ilaç kullanmanız ve destekli bir tedaviyle, terapilerle beraber bu sendromdan kurtulmanız gerekli diyoruz. Basite alınacak bir sendrom tipi değildir overthinking ama dediğim gibi eğer bir takım şeyleri yaparsak en azından asgari seviyeye indirebiliriz. Bunlardan en önemlisi dediğim gibi yapmadıklarımıza iyi bakmak, olaylara iyi bakmak, yaptıklarımıza yönelmek, yapmadıklarımızdan ziyade hep pişmanlıklarımızı düşünmek yerine, hep keşkelerimizi düşünmek yerine iyi yaptım, burada çok iyi yaptım, kutlarım kendimi dediğimiz şeyleri de düşünmek. Sadece tartışmalara, kavgalara yönelmek değil, bir insanla olan tartışmayı ve nefreti sürekli düşünürseniz hep negatif enerji yüklersiniz kendinize. O insanla yaşadığınız iyi zamanları da düşünmeniz gerekir. En son şurada bir yerde evet böyle bir kahkaha atmıştık, ne kadar komik ve gülünç bir olaydı deyip geçebilmeniz gerekmektedir. O anlamda kendinize daha esnek davranabilmek için mümkünse eğer bu tarz yöntemleri uygulamak ve bu anlamda da psikolojik destek almaya yakın hissediyorsanız kendinizi, bunu geciktirmemenizi tavsiye ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlardan, DM'lerden, mesajlarla sorularınızı sorabilirsiniz. Dönmek için elimizden geleni yapacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.